Ne diyorsun abi 5 yıl sonra buralara? Burası patlayacak ya. Ha? Ben işte 3 senede 10 çarpı 10 yaptı gibi düşün. Fiyatlar deli artıyor. Sri Lanka muhtarı diye çağırıyorlar bizi. Evet çok. Bu kadar net Siner'le konuşan tek Türk'üm muhtemelen. Yani mahalleli tarafından da böyle sevilen bir hale geldim. Buranın mafyası beni çok sever. Sri Lanka'daki sıkıntı turist vizesiyle 9 ay kadar kalabiliyorsun. Buna izin veriyor. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Vay 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 vay. O geliyor. Şaka gibi ya. Selamlar dostum. Nasılsın? Bu ne güzel bir karşılama ya. Hoş bulduk. Abi bu ne böyle? Allah'ım, Allah'ım. yeni bebeğimiz. Allah'ım. Adı? Charlie. Charlie. Annesi reddetti. Şaka yapıyorsun. Yani şöyle ağaçtan atmaya başladılar. Sürüde erkek maymunu sevmiyorlarmış. Ha. Yani bir tane erkek olmasını istiyorlar. Bu da erkek yavrumuz. Öyle olunca biz de aldık veterinere götürdük. Veteriner dedi ki kabul etmezler geriye. Tek başına da hayatta kalamaz. Bakabiliyorsanız bakın çaresine. Valla çok güzelmiş ya. Kendisi takılıyor ama işte anne zannediyor beni. Seni değil mi? Bak. Abi ben bu hissi çok iyi biliyorum biliyor musun? O yüzden gece falan bayağı böyle tünüyor bana, beraber uyuyoruz. Yeni yavrumuz bu. Charlie. Benim ev hayvanat bahçesi gibi abi. 3 tane köpek var, maymun var. Değil mi? Şeylerim var işte, komodoya benzeyen bu talagoya deniyor. Monitör kertenkelesi oluyor. He, monitör kertenkele. Onların var çatımda yaşayan. Hayvanlarla beraber. Abi biz Laps diye ben var ya tam dedim ki şöyle izleyicilerimi selamlayayım. Selamlar herkese. Abi selamlama derken kayda bastığım an seni gördüm ve Eyvallah. abi şöyle kısaca kendini tanıtır mısın? Eyvallah abi, benim hikaye aslında 3 sene oldu. Şöyle gelelim. Gel. Burası bizim hostel. Evet. Burası benim köyüm daha doğrusu. Şöyle anlatayım. Hı. Ben Sri Lanka'ya ilk geldiğimde 3 sene evvel ilk kaldığım yer burası. Daha sonra burayı satın aldım. Oo. Ondan sonra sırayla etraftaki bütün villaları kiralamaya, satın almaya başladım. Hı. O yüzden burası Beyaz Adamın Köyü diyorlar buraya. Sudda Beyaz Adam demek Sinhale'de. Hı. İşte Beyaz Adamın Köyü diye bu yandaki villa da bizim. Bu bizim değil. Onu da almaya çalışıyorum ama işte birinde surf kampı yapıyoruz. Kimine Airbnb yapıyoruz. Kimine hostel yapıyoruz falan derken. Yani benim derdim aslında burada maksimum volüme sahip olmak. Sri Lanka hala potansiyele sahip, çok büyük. Evet. Ama işte Bali gibi, Tayland gibi patlamış bir yer değil. O yüzden derdim şu an edinebileceğim kadar mal sahibi olabilmek Evet, burada. çok akıllıca. Doğu yakasında, şimdi bizim sezon derdimiz var. Sezon Mayıs'a kadar sürüyor güneyde. Doğu yakası başlıyor sonra. Doğu yakasında restoranım var. Brew & Brunch adında. Gelenler olursa her zaman beklerim. Abi, Türk evet. kahvem var, menemenim var, çılbırım var. Ben sosyal medya adreslerini de bırakmak istiyorum. Eyvallah. Bu ekrana koyarım zaten. Eyvallah. Veligama tarafında biliyorsun artık buraları. Ha, Veligama tarafında yeni yer yapıyorum falan. Böyle inşaat, gidiyorum, geliyorum falan. Günüm anormal, işte bir de partiler organize ediyoruz burada. Evet, Gece hayat şeyimiz de var. Hali surf yapıyorum. Surf. Her sabah çok erken saatte, akşam gün batarken falan. Böyle günüm çakılı. Abi güzel hikayeniz var. Memleketten o kadar kilometre uzakta gelip burada bir yaşam kurmak ve bir başarı hikayesi. Sanırım bir TEDx konuşman da var Evet. değil mi? Ben aslında abi çok alakasız bir profilim. Turizmle hiçbir ilgim yok. Ne abi asıl Ben şey? teknoloji işi yapıyordum Türkiye'de. Yani teknoloji işinden kastım mobil uygulamalar yapıyordum. Web siteleri yapıyordum. Ama ürün halinde, yani hizmet vermek gibi değil ama tabii milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulamalar oldu yaptıklarımızdan falan. Böyle birazcık para yaptıktan sonra derdim de aslında erken emeklilikti. Tamam. Sri Lanka'ya geleyim çünkü İstanbul'dayken Şile'ye gidiyordum surf Biliyor yapmaya. muydun abi burayı? Nereyi? Burayı biliyor musun? Yok abi, ben burayı şöyle yaptım. İşte diyorum ya, yazılım temelli olduğum için Excel'de bir liste yaptım. 197 ülkeyi içeren. Hı. Her şeyi puanladım. Puanladıktan sonra Sri Lanka en tepede geliyordu. Dedim ki analitik olarak ben burada mutlu olacağım. Harbiden de geldim, mutlu oldum. Sinhal'e de öğrendim. Allah. Sinan Aynen, bayağı çatır çatır Sinhal'le konuşuyorum. Allah Zaten Allah. şöyle, bu kadar net Sinhal'le konuşan tek Türk'üm muhtemelen. ben O da hiç görmedim abi. Sevgiden dolayı abi. Ben şimdi buralı oldum artık. Benim bütün arkadaşlarım Sri Lankalı, ekip Sri Lankalı, bir sürü işletme var falan. Abi Böyle buralı müthiş, olduk ya. Müthiş abi ya. Gerçekten ben ilk defa Sinhal'la konuşan bir Türk görüyorum abi şu anda. Bana Sinhal'ca kanalıma hoş geldiniz diyebilir misin abi? I want mage YouTube channel'ga. Mage name Adem. Peki abi sonra geldim buraya hiç zorluk falan çekmedin mi? Vallahi abi şöyle, ya hala zorluk çekiyoruz. Sri Lanka kolay bir yer değil, onu söyleyeyim. Yani çok böyle yaşamak için çok niyetlenip gelen oluyor. Burası turizm anlamında çok keyifli. Gerçekten hani şimdi Bali ile Tayland'la kıyaslandırmak doğru değil ama buraya geldiğiniz zaman işte efsane sahiller var. Nispeten Türkiye'ye kıyasla ucuz. Türkiye anormal pahalı oldu artık. Her yer. Artık Avrupa da Türkiye'den ucuz hale geldi garip bir şekilde ama burası keyifli bir destinasyon. Ama yaşamaya başladığınızda tabii ufak bir adadasınız. Sürekli felaketler, işte bir ay önce sel oldu. Sağ olsunlar ya doğal felaketler ya politik felaketler, bir şekilde Sri Lanka çok etkileniyor. O yüzden de böyle pik yapamıyor. Ekonomik anlamda da aslında burası böyle, bana sorarsanız ya ben buraya geldim, burada zengin olurum yeri değil. Ama böyle keyifli bir hayat süreyim. Çark dönsün falan.
dediğinizde evet burası çok keyifli. Şimdi ben tabii çok agresif bir iş modeli var bende. Yani bulduğum her yeri tutmaya çalışıyorum. Her işe atlamaya çalışıyorum. Bazen başkasının yatırımıyla giriyorum. Bazen kendim yatırım yapıyorum. Bazen ben danışmanlık yapıyorum. Başkasının parasını yönetiyorum. Ama benim olayım ben iş yapmayı seviyorum. Anladım. Hareket olduğu için mesela böyle çok stabil bir hayatı olan adam sıkılır mı burada bir tık? Ya vallahi sıkılmaz şöyle şimdi. Her gün parti olan bir yer burası. Aktivite olarak baktığında işte sörfümüz yılın 320 günü falan dalga oluyor. 320 gün. İstanbul'dayken 25-30 gün dalga oluyordu. Sörf yapabiliyorduk. Şimdi burada yılın 320 günü sörf yapıyoruz gibi düşün. Güzel destinasyon, kolay uçuşlar var. Yani Asya'nın tamamını gezmek için burası güzel bir base. Ama şimdi bana sorarsan 3 senede bir kere Maldivlere gittim dalış yapmaya. İşte dalış muhabbeti var bir de bende. Bir kere Malezya'ya gittim öyle işte yemek yemeye. Burada tabii yemek opsiyonlarımız sınırlı. Avrupa mutfağı falan çok yok. O yüzden onun dışında böyle Bali gibi ya her yerde Türk restoranları var. Türk restoranımız yok mesela işte. Yani ben restoranımda birkaç işte menemenim var, şılbırım var falan. O kadar ama yani. Hani Eylül var Bali'de. Belki biliyorsun menemenci Eylül. İşte bizim burada tamamen öyle bir konsept yapamıyoruz. Çünkü öyle bir kitle de gelmiyor. Yılda buraya 6.000 ile 10.000 arası Türk geliyor. Yani ölçebildiğimiz rakam. Peki artıyor ama yavaş artıyor yani. Ne diyorsun abi 5 yıl sonra buralara? Burası patlayacak ya. Ben herkese söylüyorum yani şu anda çok doğru ama ada çok küçük bir ada. O yüzden alan çok limitli. Benim buraya ilk geldiğimde aldığım arsalardan bir tanesi işte 3 senede 10 çarpı 10 yaptı gibi düşün. Fiyatlar deli artıyor. Limitli sayıda olduğu için şimdi işte Ahangama patladı, yanlarına artık geçmeye başladı. Yani turistik olmayan şehirler turistikleşiyor mecburen. Evet. Aralar doluyor değil mi? Aynen yani bu gidişat onu gösteriyor zaten. Muhtemelen de birkaç seneye tamamen böyle de olmaya başlayacak. Yabancı yatırımcı çok geliyor. Her sene artıyor. Ama işte yine kolay değil mesela. Bali'de yöntemler var yabancılar için. Burada İşte ciddi miktarda yatırım yapman gerekiyor. Oturum alabilmen için, kendini sağlam alabilmen için. Abi nasıl bir prosedür geçiyor? Abi şöyle resmiyette oturum alabilmen için Sri Lanka'da turizm alanında sadece alabiliyorsun. Diğer alanlarda 250 bin dolar üzeri yatırım yapman lazım. Turizmle ilgili bir şey yapacaksan 70 bin dolar yatırım yapıp üstüne bir de Turizm Bakanlığı'ndan işletmene onay alman gerekiyor. Bu da aslında uzun bir süreç. 6 ay kadar sürüyor. Yani başvuruyorsun, geliyorlar denetime, kuralları var. İşte metrekareye şu kadar yatak düşebilir, şu kadar tuvalet olması lazım falan. Yeterliliği karşıladıktan sonra alıyorsun ama sorsan kolay bir süreç değil. Evet. Yani o yüzden danışmanlık alıyorlar. aynen yani şöyle burada bir şeyler yapmaya niyeti olan Türklere ben elimden gelince her zaman yardım ediyorum. Yani sakın kimse yanlış anlamasın. Çok mesaj atıyorlar. Özellikle videolardan sonra. Benim de zamanım kısıtlı. Evet. Yani herkese yardımcı olmak istiyorum ama inan denk gelemiyorum. Mehmet bir video paylaştı değişik yollarda. Abi 1000 kişi yazdı bana. Şimdi gerçekten 1000 kişiye benim tek tek yardımcı olabilmem o anlamda çok da mümkün olmuyor. Öyle ne bir zamanım var. Yani gerçekten istiyorum. Buraya gelen herkese şu gördün. Arkadaş aradı. Geldiler dedi. Aradı. Adem selamlar. Birazdan göreceksiniz. Türkiye'den bir misafirim var. Bir tur işiyle alakalı birazdan gelecek. 4'te onunla buluşacaktı falan. Dedim çocuklar hemen gideyim. Denk gelelim falan böyle. Ya burada acayip bir akış var. İşte bizim büyükelçiliğin etkinlikleri 30-35 tane resmi Türk yaşıyor burada öyle söyleyeyim. 35 yani tane. Kızlar var. Kızlar da tam zamanlı değiller burada. İşte Sisters belki biliyorsundur. Onlar dönemsel gidiyorlar, geliyorlar. Sen hep buradasın değil mi abi? Ben hep buradayım abi. Nasıl abi yağmur sezonunda falan bura? Valla ben daha çok seviyorum. Daha az insan oluyor. Biz oluyoruz. Daha keyifli oluyor. Bir de benim doğu yakasında da restoran olduğu için ben Oranın adı neydi abi? Brew and Brunch. Rastgele bir yere geldiğin zaman işte motor kiralayacaksın, kafanda soru işareti oluyor. Şimdi bizim konaklamalarımız genelde Avrupalı backpackerlar için. Haliyle aslında low budget yerler üretmeye çalışıyorum ben. Çünkü Sri Lanka'ya hala low budget kitle daha fazla geliyor. Ama işte bizim Türkler genelde sevmiyorlar hostellerde kalmayı vesaire. Ama genel böyle hani herhangi bir ihtiyacı olduğunda herkes her şekilde ulaşabilir. Ben herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. En azından eşe dosta yönlendiriyorum. Çünkü değil mi yani bir yandan da çakal da çok fazla burada. Turistleri yapmaya çalışıyor. Bali'de gezerken de onu fark ettim dostum. Ya bir yer böyle şey yaparken bunu bir gerçekten hakkıyla yapmaya çalışanlar var. Bir de bu krizi ben bir fırsat haline getireyim diyen insanlar da var. Peki sen mesela burada hangi vizeyle kalıyorsun abi? Benim residency'm var. Ben investor yani yatırımcı vizesi var benim. Ama diyorum ya işte ben buraya turda getiriyorum. Yani benim tur lisansım var. Türkiye'den gelen tur şirketlerine benim lisansımı kiralıyorum. İşte trade yapıyoruz buradan. Baharat, çay gönderiyoruz Türkiye'ye. İşte benim o yüzden diyorum ya ben burada alakasız bir ton iş gece hayatı parti cumartesi günü yaptığımız parti 900 kişi geldi. Yani Sri Lanka'daki en büyük partileri yapıyoruz. Beni takip ederlerse yaparlar. Yani böyle eğlenmeye meraklı olan da bir şey bulur benden. Aksiyona meraklı olan da yani bir hafta sonu basıyoruz geçen hafta yağmur ormanlarındaydık. İlginç bir deneyimimiz oldu. Sonra kamerayı kapatınca anlatacağım deneyimimizi. Surf her gün hayatımda. Dalış görüntü güzelse eğer gelen herkese daldırmaya çalışıyorum. Tabii Maldivler veya Red Sea, Mısır gibi beklemesin kimse.
Ama buranın da güzel bir dinamiği var yani. Böyle okyanusta, o Hint okyanusunun canlılığı şeyi ilginç bir deneyim. Ben böyle görüntü 1 metrede olduğunda dalış yapmayı seviyorum. Evet. Çünkü benim için challenge abi. Deli bir akıntı var falan böyle. Peki Aksiyon denk yani. geldi mi? Balina turları falan da oluyor burada. Vallahi abi oluyor. Balinalarla yüzmek yasal değil. Yani izleyebiliyorsun sadece. Balinalar oluyor. Ben dalışta çok balinaya denk geldim. Yani bizi çok selamlayan balina oldu böyle. Yani alttan bakıyoruz abi, üstten böyle etrafımızda dönen mantalar, balinalar. Evet. Yani güzel. Burası gerçekten tavsiye ediyorum böyle. Değişik bir şey yani. Çünkü Avrupa bir yer. Avrupa'daki her ülke birbirine benziyor. Yani dinamik olarak 1-2 kere gittikten sonra artık aynı matematik işliyor orada. Bence insanların böyle ya değişik bir yere adım atayım, farklı bir kültür göreyim noktasında Sri Lanka ılık bir başlangıç. Evet. Yani böyle rahat gelebilirler, rahat adapte olabilirler. Ekonomik abi bence yani diğer ülkelere ben kıyasladığım kadarıyla hizmet sektörü hızla gelişiyor. Hani yetersiz mesela. Şimdi Bali ile kıyaslayabilirler buraya ama Bali bir ada. Evet burası da bir ada. Bali bir ülke değil. Bir ülkenin adası. Aynen. Bir ikincisi bayağı bir öncesinden yatırım almaya başladı. Aynen. Yani o yüzden dinamikleri biraz farklı. Ama ben daha uygun ve daha gönüllü bağ hissediyorum. Burası 2. sefer geldim ben de. Bir de burası şöyle bir şey. Benim en sevdiğim şey. Bu sosyalist politikadan da kaynaklı birazcık bu ama burada işte örnek veriyorum. Tek elden alacağın bir alkollü içecekle Shangri-La'nın rooftop'unda içeceğin aynı içecek arasındaki fiyat farkı çok komik rakamlar. Haliyle burada aslında iyi şeyi diğer yerlere kıyasla daha ucuza alabiliyorsun. Yani İstanbul'da Shangri-La'ya gidip bir şey içmeye cesaret edemeyecekken örnek veriyorum. Burada abi istediğin yere git, fiyatlar oynamıyorlar. En lüks mekanda bile belli bir barem aralığında. Anladım. O çok büyük bir avantaj. Haliyle bu bizim için böyle abi sürekli fancy yerlere, güzel yerlere takılıyoruz. O çok güzel. Onun dışında lokal yaşamaya çalışan için söylüyorum. İşte rice and curry buranın yöresel yemeği. İşte pilav ve çeşitli sulu yemekler diyelim bizimkileri anlatmak için. Normalde resmi fiyatı abi 250-300 rupi yani $1 bandında. Aynen öyle. Evet. Yani yollarda satılıyor, ufak shoplarda satılıyor falan. $1 abi baktığında. Ama şimdi buraya gelip ya ben çok güzel İtalyan pizzacımız var. Oraya gidersen tabii ödeyeceğim para 10-15 euro olacak. Evet. Şimdi neye kıyasladığınla alakalı. Burada kaliteli malzeme bulmak zor olduğu için Western food dediğimiz yani batı yemekleri genel olarak pahalı. Etimiz güzel değil. Ama ne yapıyoruz? İşte Avustralya'dan ithal et getirtiyoruz biz de yani. Dönerci falan var mı burada? Ya şimdi var yani şöyle işte Lübnanlılarımız var. Evet. Arap yerleri var 1-2 tane falan. Şimdi Türk biri abimiz var denemeye çalışan ama daha gelip selam sabah vermedi. O yüzden de ben de Allah okey. Ama onunla ilgili de var çalışmalarımız ya. Hiç belli olmaz. Evet. Yani çok peki en güzel mevsim abi. En güzel hangi ayda gelinir Abi, Sri Lanka'ya? Ne için soruyorsun? Tatil. Abi şöyle bana sorarsan normalde en güzel Ocak, Şubat. Ocak, Şubat'ta gelirlerse minimum yağmur yakalarlar. Fark etmişsindir. Geçtiğimiz haftaya kadar her gün yağmur vardı neredeyse. Evet, Yani evet. akşamları en kötü 1-2 saat yağıyordu. Bu hafta kesildi. Yılbaşı sonrasında artık tamamen kesilecek. Ocak'la Şubat 0 yağmur geçiyor. Güney ve o adanın ortaları için konuşuyorum. Doğu yakası içinde yani yazın tatilim var abi ne yapayım ben diyen için. Eğer bir Haziran, Temmuz, Ağustos'ta gelirlerse de yine güney çok aşırı yağmurlu olmuyor. Ama doğuya gelebilirler. Benim restoranda da yemek yemiş olurlar. Evet. Ya pardon bu Yala'ya yakın bir yerde mi? Aynen Yala'nın diğer tarafı yani Yala burada düşün. Yala'nın Tamam. sağ tarafında kalıyor. Adanın en doğusu. Ben Yala'dan geçmiştim. Çok efsane dalış spotlarımız var yani. Bu güneyi tokatlar öyle söyleyeyim. Dalga nasıl? Buradaki gibi. Olimpik dalga var. Yani şöyle söyleyeyim. Orası tam bir sörf kasabası. 20 tane spot var. Olimpik dalgalar. Böyle acayip bir surf town vibe'ı var orada. Böyle yani. Herkes sörf tahtalarıyla etrafta. Herkes çıplak ayaklarla. Herkes çıplak. Ve orası gerçekten surf şeyini hissediyorsun. Burada mesela o böyle yarı yarıya. Normal turist de çok. Arugan Bay gerçekten böyle full surf yeri öyle baktığında. Orayı da bekleriz. Adanın her yeri çok güzel. Yani turistik olmayan yerler de çok güzel. Ben adaya ilk geldim. 5000 kilometre yol yaptım. Sri Lanka'da çok zordur abi bu. Çünkü ada boydan boya 500 kilometre, yanlaması da 300 kilometre. Şimdi nasıl yaptın diyeceksin. Bayağı böyle büyük bir makine motorla her köye girdim. Lokal her yere girdim. İlkel kabilelerle kaldım. Eski gerillalarla kaldım. Vay. Falan. Böyle, ben dibine kadar adayı yaşadım. O yüzden lokal biriyle oturduğumda böyle ya nerede bulundun falan diyor. Cık, abi böyle rastgele bir köy söylüyorum. Çocuk diyor ki, ben gitmedim buraya. Sen nasıl gittin falan. Yani gerçekten bir şeyi biliyorum ben. Hiç İngilizce bilmedikleri köylere girdim. Hiç beyaz insan görmemiş oldukları köylere girdim. İnsanı nasıl değerlendiriyorsun abi? Ben Ya vallahi bir şöyle turistik olmayan yerlerdeki insanları süper. Evet. Turistik olan yerlerdeki klasik abi. O turist koparma çakallığı diyeyim şimdi yani şey olarak. Evet. Kamerada uygun olur mu bilmiyorum ama o refleks var. Evet. Yani her konuda iddiaya girerim. Senin alacağın fiyatla benim alacağım fiyat farklı olur burada. Şimdi bu ilk başta çok rahatsız ediyordu beni. Ben o yüzden hala kavga ediyorum yani. Mesela benim guestlerimle alakalı falan birisi fazla şarj etmeye çalıştığında, fazla bir şey söylediğinde. Çünkü fiyatları bir süre sonra biliyorsun. Baremleri biliyorsun. Bir şeyin ne kadar olabileceğini biliyorsun.
Ben çok agresifim abi. Sürekli kavgacı bir moddayım. He. O Ama yüzden ticari bir zeka var. Enerjim de çok güzel. Yani ilk Abi defa ben- karşılaşmama rağmen hemen Eyvallah. karşı tarafa aktarıyorsun abi. Abi bir de benim sıkıntı işte bu. Enerjiyi bastıramadığım için 24 saat yani makine durmuyor hiç. Hareket. Ya peki sen Sri Lanka'ya çok güzel bir analiz yaptın. Yani böyle gözünü karartarak gelmedin. Bazen ben böyle görüyorum, yolda arkadaşlarla röportaj da yapıyorum. Abi genç sen ben gibi bizim jenerasyon. Gözünü karartarak falan gidiyor. Ama sen böyle çok ayakların yere basarak gelmişin gibi Sri bir... Lanka çok öyle bir yer değil abi. He. Yani o yüzden mesela şeyi fark edersin. Asya'nın çoğu yerinde vardır böyle. Kaçak Türk abiler vardır. Evet. İşte döner yapan, menemen yapan, dondurma yapan. İşte o abiler çok meşhurdur böyle. Tayland'a git dolu, Bali'ye git dolu. Çünkü kalmak kolay olduğu için Türkiye'de patlayınca adam basıyor, alternatif bir yaşam kuruyor. Sri Lanka'daki sıkıntı turist vizesiyle 9 aya kadar kalabiliyorsun. Buna izin veriyor. Ama tabii bir süre sonra gir çık falan dikkat çekiyorsun. Haliyle Sri Lanka uzun kalınabilecek bir yerde değil. Doğru vizen yoksa. Ya bir yerde tabii ki de immigration soracak sana. Ne yapıyorsun kardeş sen burada? Manyak mısın? Geliyorsun, gitmiyorsun diye. O yüzden vize almak da burada zor olduğu için yani yatırım yapman gerekiyor, iş yapman gerekiyor, işini onaylatman gerekiyor bakanlığa falan. Haliyle o yüzden farklı az sayıda turist olmasının bir sebebi bu. Yani Türk olmasının bir sebebi bu. Ben adım gibi eminim yani. Kolaylaştırsalar yığılır buraya. Evet. Çok gelen deneyen oldu. Böyle Başarısızlık olan oldu mu abi? Oralarda patlayıp burada bir şeyler yapmaya çalışanlar oldu falan. Yok abi. Ya ben şimdi artık o kadar ayıptır söylemesi böyle bir amiyane tabirle söyleyeceğim. O kadar kaşarı oldum ki buranın. Birine baktığımda ya vizesinin türü ne diye anlıyorum yani. Bir işletmeye gidiyorum. Artık algılıyorum. Diyorum ki abi oturum alacak kadar yatırım yok bu işletmede. Evet. Burada bir puşluk varı kestirebiliyorum. O çok önemli. Tabii işte bu da bana acayip güç veriyor burada. Kimin ne olduğunu herkesi biliyoruz. Ama abi 3. yıla gidiyorsun değil mi? Aynen. 3. yıl. Peki ne attı seni abi peki? Sen böyle Türkiye'de durup dururken... Ya Türkiye tabii çok olarak öyle. Türkiye'de çok güzel bir hayatım vardı bu arada. Yani işte Moda'da oturuyordum. Altımda arabam vardı. Şile'ye sörf yapmaya gidiyordum falan. Bayağı böyle keyifliydim yani. Takılıyordum, ediyordum. İşim güzel, daha iyi para kazanıyordum bu arada Sri Lanka'dan. Ama tabii o stres vardı abi böyle yani. İşte arabayı park etmenin üzerimde bıraktığı yük. Ofis Bomonti'de, Moda'dan Bomonti'ye giderken o sabah böyle 2 saat trafikte o agresyonun üzerine gelmesi, ilişkilerini etkilemesi falan. Dedim ki yani 100 kilometre yol gidiyoruz abi 2 tane dalga yakalayacağız diye falan. Daha böyle dalganın çok olduğu bir yere gideyim. Orada da bir şey yapayım. Ben çünkü öyle bir şeyi biliyordum abi ben. Geldiğimde burada ben hala teknoloji işi yapabilirim. İlk geldiğimde yapıyordum bu arada. Ya burada en basit Pikmi'yi biliyorsun. Evet. Pikmi'ye danışmanlık yapıyordum ilk geldiğimde. Domino's Sri Lanka'ya danışmanlık yaptım. Okey. En büyük telekom operatörü Dialog'a danışmanlık yaptım. Evet, biz Haliyle benim için böyle çok kolaydı. Bir de o teknoloji sektörüne tanınırlığını esprisi bir yere oturunca abi yurt dışına adam gelmiş yani değerlendirelim diyordu herkes. Ama sonra dedim ki yani ben teknolojiden de uzaklaşmak istiyorum abi. Şimdi burada benim hayatım çok düz bir hayat. Gerçekten böyle işte bu tişörtler benim kendi ürettiğim tişörtler. İşte ya kafenin tişörtlerini giyiyorum ya şeyleri giyiyorum. İşte Sri Lankalı bir markanın şortları var 3-4 tane. Sri Lankalı bir markanın terlikleri. Çıplak ayaklarlayım bütün gün zaten. Ya altımda board short oluyor surf yaptığım. Üzerine Türkiye forması giyiyorum özellikle onun da. Yani surf yaparken beni bir yerde Türkiye formasıyla görürler buraya gelirlerse. O yüzden böyle o kadar basit bir hayatım var ki abi burada yani acıkınca yemek yiyorum. İspat var mı abi burada? Veyahut da var mı öyle bir hani mücadele var mı? Bende şu var, sende şu var, var mı bu? O da yok abi. O da çok güzel. Şimdi onu diyeceğim. Türkiye'deyken hep vardı içimde böyle abi. Daha büyük motora binmeliyim. Daha yeni arabaya binmeliyim işte. Daha iyi bir evde oturayım. Abi burada ne olduğunu çok bir önemi olmadığı için işte burada 125'lik motor kullanıyorum. Hiç de umurumda değil. Evet. Türkiye'de olsaydım ya ulan hani gibi değil mi? Evet. Kurye gibi hissediyordum kendimi scooter kullanırken. Abi burada şimdi ne kullandığımın da önemi yok. Evet. Ne bulursam bazen kendi motorumu kiralıyorum. Başka rastgele bir motor alıyorum. Geçen gün mobilet gibi bir şeyle dolaşıyordum falan. O kadar umursamıyorsun ki burada böyle. O akışın içerisindesin çünkü. Evet. Bir de artık buralı öyle bir oldum ki ben. Şu bir telefonuma 10 tane tuktukçu geliyor. Benden para almıyorlar. Evet. Partilerde çok komik. Bütün bu beach boylar normalde insan sevmiyorlar beach boyları. Ben böyle genelde şu kavgacı tavrımın da etkisi böyle bir de guestlerle gittiğim için abi 30 tane misafirle partiye gidiyorum düşün. Evet. Haliyle kızlara böyle yamuk yapmaya çalışan biri falan olduğunda ben hemen böyle geriliyorum. Evet. O böyle beach boylar hemen beni koruyorlar ediyorlar. Yani mahalleli tarafından da böyle sevilen bir hale geldim. Buranın mafyası beni çok sever. Ha burada mafyası var mı? Var. Gece hayatında bayağı müdahale ediyorlar. Yani böyle Güney'de özellikle söylüyorum. Normal ticaretinde falan olan? Yok. Öyle. Yok. Hani geldim ben buraya yatırım yaptım işte ona çökerler falan diye bir atmosfer. Yok. Yani şöyle onların alanına dokunmadığın sürece bir problem yok teknik olarak. O yüzden Sri Lanka güvenli bir ülke. Sri Lanka genel olarak güvenli bir ülke onu söyleyeyim. Yani suç oranları çok düşük. Çok nadir bir şeyler oluyor. Vergilendirme nasıl abi? Yoruyor mu? Abi şöyle 20 yıl öncesinin Türkiye'si gibi düşün. Yani
İşte bir para geliyor diyorsun ki bu buradan geldi. Bir para gidiyor diyorsun bu buradan gitti falan böyle bayağı manuel hala. Yani şey oluyor işte diyor ki mesela işte 40 bin transfer etmişsin birine diyor, tamam mı? Muhasebecim arıyor beni. Tavuk aldım diyorum. Bayağı böyle bir kağıda tavuk almış 40 bin rupi yazıyor ve onu düşüyoruz vergiden. Fiş toplama Aynen gibi. yok zaten karşılığı da yok yani dijital bir sistem olmadığı için hala böyle ilkel yöntemler. Şimdi Türkiye'de ben gelmeden önce artık iyice şey olmuştu böyle. E-fatura ben faturayı kesiyorum maliyeye. aynı Bankaya anda gidiyor girmeden karşı. yeri geliyor, şey kesiliyor, vergisi kesiliyor falan. Burada rahat hala. Ama işte ne yapıyorum? Benim yine diyorum mesela herkes vergiden kaçmayı düşünür. Abi benim derdim daha fazla vergi ödemeye çalışıyorum ki geçen işte 3 hafta önce falan parlamentodaydım. Turizm Bakanı ile Ekonomi Bakanı ile falan tanıştım. Abi mesela benim orada derdim şu abi ben bu kadar vergi veriyorum senin ülkene demek. Haliyle herkes bunu soruyor. Şimdi genelde Türklerde hep şey vardır böyle abi nasıl arayol buluruz. Yoksa burası çok kolay abi. Naylon fatura için de çok kolay bir yer Sri Lanka. Kaçırmak için de çok kolay. Elden al, keş al parayı falan. Yöntemler var. Ben inadına böyle elden aldığım parayı bile bankaya yatırıp vergisini ödüyorum. Parlamentoya bekledim. Babacım dedim ben bu kadar vergi Aynen, veriyorum bu ülkeye. aynen. Ben burada varım. Yani benim ama dediğim gibi derdim farklı oldu şimdi. Ben Sri Lanka'daki Türk olma derdindeyim. Evet. Yani böyle tek Ve öylesin anlatıyorum. de bir de fayda da sağlıyorsun etrafındaki insanlara, lokallerlesin Abi değil mi? ben de ne hikayeler var anlatsam böyle yani banka müdürleri arıyor beni mesela. İşte geçen sezon oldu bu. DOC'nin müdürü aradı. Sri Lanka'daki en büyük bankalardan bir tanesi. Dedi ki Türk bir kredi kartı var elimizde bulabilir misin? Abi şimdi isim vermiş olmayayım da çok jenerik bir isim. Deniz Yılmaz gibi bir şey. Instagram'a bir yazdım abi 5000 tane sonuç çıktı. Hemen Büyükelçiden check ettim. Ülkede mi hala değil mi? Ülkede şöyle böyle bir şekilde buldum. Kıza mesaj attım gece. Saat 11'de. Dedim kredi kartım bende. Abi kız şey dedi böyle. Bu nasıl mümkün olabiliyor yani böyle bu kadar teknolojinin gelişmemiş olduğu bir adada benim kartım sana nasıl geldi? İkili Ya ilişkiler biz burada abi. Sri Lanka muhtarı diye çağırıyorlar bizi. Evet evet çok güzel. O yüzden dedim yani burada gerçekten böyle çok elimden gelse herkese yardım ediyorum. Başı kimin belaya girse yani. Abi ne güzel ya. Başına yani- gerçekten bela gelene de yardım ediyorum. Burada diyorum çünkü polis de tanıdık. İşte Başları belaya girmesin. Kimse Aynen, başını kimse belaya başına belaya sokmasın da. girmesin de hiç hoş değil Evet, ortam. evet, evet. Ama işte mesela arkadaşım burada yani tanışmışsınızdır ben gelmeden. İşte geçen hafta buranın istihbaratından geldiler beraber burada içtik muhabbet sohbet falan. Şimdi böyle garip bir şeyimiz oldu. Bağlantı Etkileşimimiz oldu. oldu. Çok seviyorum. Burayla ilgili doğal bir bağım var burada. Ama ya Türkiye ben buraya gelince daha milliyetçi oldum. Onu söyleyeyim. Genelde hep öyle olur zaten. Abi garip oldu yani şey böyle geldik buraya. Ya, Türkiye var laf söylettirmem kimseye Evet, yani burada. Çünkü sorunlar olabilir. Onlar bizim sorunlarımız. Evet. Başkasının haddine değil o sorunlara çok şey güzel yapmak. oldu, doğru söylüyorsun. Bir de kültürel anlamda da ya dışarıda yanlış bir algı var Türkiye ile ilgili. Birazcık onu da değiştirmekle alakalı. Bu mesela bana güzel oluyor. Geçen sene bana 900 tane misafir gelmiş hostele sadece. Abi şimdi 900 kişide Türkiye ile ilgili pozitif bir algı bırakmak, akıllarına Türkiye'ye gittiklerinde yapmaları gereken bir şeyi koymak, yemeleri gereken bir şeyi sokmak falan. Bu Abi müthiş bu- bir temsiliyet Aynen aslında. aynen. Yani benim derdim o. Yani o yüzden sörf yaparken de Türkiye forması giymemin de sebebi o. Yani Evet, görsünler abi çünkü Avustralyalılar, İngilizler, Fransızlar, Sudalar falan. Biz de varız abi. Evet, biz bir de de, varız. bir de ben sörfte de çok agresifim. Bam güm kavga, dövüş, kıyamet. Şeyi çok seviyorum böyle. Tension'ı çok seviyorum. Evet. O yüzden bir şeyi bilsinler yani. Ben buralıyım. Ben hep onu diyorum. Burası benim kendi köyüm abi. Evet. Mesela başka spota gittiğimde ben de kuzu gibi oturuyorum kenarda. Evet. Çok iyi ya, sistemini oturtturmam vallahi ben hani emin de olamadım yolda geçerken. Ama iyi ki tanışmışım seninle abi. Yani Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. çok tekrar. teşekkür ederim. Yoğunsun. Böyle seni çok daha tutmak istemiyorum. Buradan sonra Estağfurullah. tekrar bir görüşme yapacağım. Yok saatlerce konuşurum abi ben seninle. Ya, bende de hikaye çok. Sen de çünkü- Ben de konuşmayı seviyorum. Bir de gevezelik de var. Yo abi güzel bir şey. İnsan dinlemek istiyor ve dinletiyorsun da kendini. Evet. Hatta böyle keşke zaman olsa da o jungle'ın derinliklerine falan beraber gitsek yani. Ya neler valla neler. işte diyorum ya yani keşke gelsen sörf yapsak, dalış yapsak. Evet. Ama dediğim gibi herkesi bekliyoruz. Gelirlerse işte Roxtel, hostelde Evet. kalmaya okey olan buyursun gelsin. Türklere Evet. her zaman hizmetin farklı oluyor yani genel olarak. Ben çok burada değilim şimdi. Değil mi? Çok işletme olduğu için benim. Ben sürekli dönüyorum. Ama Türk biri olduğunda mutlaka vakit ayırıyorum. Yani ya bir yemek yiyorum ya bir şey yapıyorum, indirim yapıyorum. Eyvallah. Türklere karşı öyle bir Eyvallah. ekstra şeyim var. İzleyenlerim de yolu inşallah düşer. Buradan bizden de selamlar getirirler buraya. Abi çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Abi çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek Charlie'den üzere. kapanış yapalım Charlie ile. Gel baba. Charlie. Gel babaya, gel Git babaya. babaya. Charlie. Meow. Hadi Meow. bay bay. Görüşürüz. Oh. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.